Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz genelde WhatsApp'tan bu şekilde bir mesaj gelecek. İki tane arsa, iki tane tarla. Bunlar ne eder? Bu rakamlara alınır mı? Ve kaça satabiliriz? Sorusu ile muhatap olacağız. İstenen fiyat var. Başka hiçbir bilgi yok. Tapu ile alakalı tapular gelmiş. Birisi Çanakkale, Biga, Ilıcabaşı. 106 17.756 metrekare tarla vasıflı bir yer. Diğeri de Bursa Mustafa Kemal Paşa Kösehoroz'da 109 ada 173 parsel 10.713 metrekare yine tarla. Başka hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Bunun değerlemesi isteniyor. Alınır mı, satılır mı? Çalışmalarımıza başlayalım arkadaşlar. Çanakkale Biga'dan başlayalım. Biga Ilıcabaşı 106'ya 3'müş. Bölgede geçmişte ne olmuş? Bir fiyatlarına bakacağım. Yaklaşık bir fiyat bulacağız. Yerimiz geldi. 17.756 metre. Vasfı tarlayı da hatırlarsanız arkadaşlar. Tarla nitelikli taşınmazları bir sorgulayalım. Bize ortalama 112 lirayla 137 lira arasında değişen ortalamada 125 lira bir fiyat verilmiş. Bu yerimiz orman sınırında görünüyor. Bakın o bölgede 60 gün önce ilan alınan 117 liraya bir yer varmış. 165 liraya da 60 gün önce yine başka bir ilan alınmış. Biz buranın bir sahibinden.com'daki durumuna bir bakalım. Etrafında ne var ne yok. Tabii bundan önce parsel sorguda yerimize bir gidelim. Çanakkale, Biga, Ilıca, Barış'a 106'ya 3'tü sanırım. Evet, vasıf tarla gördüğünüz gibi. Ben burada nelere bakacağım arkadaşlar? Öncelikle bu arazinin bir eğim durumuna bir bakayım. Onu görelim. Bu canlı bir değerlemedir arkadaşlar. Faydalı olacağına inandığım için çekiyorum bu tür videoları. Arazimizin görünürlüğünü ayarlayalım. Evet arkadaşlar. Burada neyi yakaladık? Dikkat ederseniz tabiri caizse dağ başı bir yer. Halbuki buradan baktığımızda hiç de dağ başı gibi görünmüyor. Eğimi algılayamadığımız için bir şey diyemiyoruz ama buradan baktığımızda eğimi görüyoruz. Biz bu arazinin bir takribi eğimini hesaplayalım. Şu kısım, bakın şuraya bakacağız. Burası 272 metreymiş yüksekliği. Buranın da yüksekliği 310 metre. 113 metrede 310 eksi 272 bölü 113. %33 dik bir arazi arkadaşlar. Yani oldukça eğimi fazla. Bu yürümede, kullanmada vesairede sorun teşkil edebilir. Bunu gördük. Tarla değerlerken bir de etrafındaki duruma bakalım. Kadastro yolu vesaire var mı? Gördüğünüz gibi parsel sorgudan yan parsellerini açtığımda da etrafı orman, devlet ormanı. Burada yine tarlalar var. Kadastro yolumuz yok. Fiiliyatta aktif olarak kullanılan bir yol var. Kalıcabaşı Kümevler yolu. Fakat kadastro yolum yok. Araziden fiili giren yolum var yalnız. Arazime fiili girecek yolum var arkadaşlar. Bakın buradan şu orman alanı bize hiçbir sıkıntı vermeden burayı kullanmamızı sağlar. Yani ben buraya bir yapılaşma yapayım dediğim zaman yapılaşma müsaadesi olmaz bu tarlamın. Ama ve lakin fiiliyattaki mevcut açılmış ana yol üzerinden bir bağlantı yolu verilmiş. Olmadı zaten şurada aktif olarak açılan bir yol da var. Kişi muhtemelen bu yolun kullanılmasına çok mani olmuyordur ki burada gördüğünüz gibi bir iz meydana gelmiş. Bakın burada bu görmüş olduğunuz yol bir iz oluşturmuş. Yani arazide mevcut fiili yoldan gelip buradan da kullanılarak gördüğünüz gibi buradan tarlaya da ulaşma imkanı var. Ancak şurada aktif bir ulaşım yolu olduğunu görüyoruz. Zaten bu kısım kullanılmış. Yerinden de bunu görebiliyoruz. Hatta buradan da tarlaya zarar vermeden diğer orman alanı yani şuradaki parselinde geçiş güzergahı oluşturulmuş. Bunlar fiili yaşarken arkadaşlar bu kişinin işte bir şekilde ulaşım sağlaması gerekiyor. Burada da tarlaya zarar vermeden kullanabileceği böyle bir arter de oluşturmuş. Fakat bunlar kadastro yolu değil. Artısı ne? Araziye ulaşabiliyoruz. Bir tarlada en önemli etkenlerden bir tanesi de arkadaşlar göz önünde bulundurmamız gereken, dikkat etmemiz gereken husus tarlanın başına gidebiliyor muyuz? Araçla veyahut da mevcut bir
yolla tarlanın başına gidebiliyor muyuz? Bu en önemli kriterlerden bir tanesi. Evet, arazinin eğim durumuna baktık. Kadastro yolunu kontrol ettik. Şimdi piyasadaki emsallerine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bir tane ilanımız var. Ada parsel numarası da vermiş. Biga 106'ya 62'ymiş. Bunu ben parsel sorgudan gidip aynı adanın içerisinde 62 parsel şöyle netleştireyim arkadaşlar bir. Bizimki de 106'ya 3'tü. Evet, bizim parselimiz burada. Bu parsel burada. Şimdi ben bu parsel baktığınız zaman kıyaslamaya alınabilecek bir parsel mi değil mi? Nereden anlayacağım? Yine bunun da bir kadastro yolu kontrolünü yapayım. Burada gördüğünüz gibi sanki kadastro yolu var gibi arkadaşlar. Evet, şuradan kadastro yolu geliyor. Mevcutta da fiili devam edip gidiyor. Yani ana yola cephe, Ilıcabaşı, Küme Evler yolu bu parsele cepheymiş. Benim parselime nazaran artı bir öne geçmiş oldu. Bir diğer husus bu parselin eğim durumuna da bir bakayım. Fiyat kıyaslamasını yapmak için bu önemli. Bakın bu da eğimli. Bunun da eğimini hesaplayabilirim. Yine buradan bakın arkadaşlar. İşte alt uç şöyle bir dolanalım. 340, 330, 320. En düşük yeri 316. Şöyle 340'lara geliyor. 353, 340. Evet. Yani eğim arazide bu tarafa doğru. En düşük yeri burası. En yüksek yeri de 350 burası. 170 metrede. Şurada neydi? 314'tü. Burası 350. 36 metre kod farkı var. 174 metrede. Bu da yaklaşık %21 arazi eğimi demektir. Şimdi benim arazim %33'te eğimim. Bu arazinin eğimi benimkine nazaran bir tık daha iyi, daha kullanışlı. Bunu da zaten parsel sorgudan baktığımızda görüyoruz. Artı 2 benden fazlası olmuş oldu bu arazinin. Yani ben bu arazinin satılık metrekare fiyatı arkadaşlar 141 liraymış. Benim arazime 700 bin lira fiyat istenmişti. Toplam 17.756 lira. 700 bin bölü 17.756 metre. Metrekaresi 40 liraya geliyor. Muhtemelen dağlık bir alan olduğundan dolayı burada 140 lira diyor. Fiyata baktığım zaman pardon bu değil bu parselimiz. Burada fiyata baktığımızda bu metrekaresi 140 lira geliyor. Kadastro yoluna cephe ve eğimi benimkine nazaran %10 daha düşük. Yani biraz daha %21 yenilir yutulur bir eğim. Tam fiili kullanım için çok uygun değil ama ve lakin diğer benim yerim gibi de çok yamaç değil diyebiliriz arkadaşlar. 140 lira bunun fiyatını gördük. Benzer başka nere var? Ona bakalım. Burada bir yerimiz var. Buranın da metrekare satış fiyatı 120 liraymış arkadaşlar. Bu arazinin de 102 ada 80 parselmiş. Ona da bakabiliriz yerine. Bu da kadastro yoluna cephe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bir kadastro yoldur muhtemelen. Hemen bir parsel kontrol ettiğimizde yerini buluyoruz zaten. Mevcut yerleşke. Bakalım eğim durumu nasıl? Elimdeki donelere göre bunların hepsini kıyaslamam gerekiyor arkadaşlar. Çok dağlık, yamaçlık bir yer, normal eğimli bir yer. Aslında aynı bölge, aynı tepelik yere hakim. Bakalım buna. Burada da şu üst kısım 407 metre, 401, 395, 415, en düşük yeri 395, 407 metre. Bakalım buraya. 407 yükseklik var. 396'ya geliyor. Bunun da eğimi %10'a geldi arkadaşlar. Yani şimdi baktığımda burada bu parselim 140 liraydı. Bu parselim 120 lira metrekaresine isteniyordu. Bunun kadastro yolu var. Eğimi %20. Bunun kadastro yolu var. Eğimi %10. Hem eğim açısında bundan daha iyi hem de kadastro yolu noktasında daha iyi. Sanki yerleşkeye de ilk bu parsel ulaşıyor gibi. Oradan da bir artısı var. Dolayısıyla bunun metrekaresi 120 lira ediyorsa arkadaşlar buradaki yerin metrekaresi 140 lira biraz pahalı olduğunu görebiliyoruz. Dağbaşı dediğimiz yerimizde metrekaresi 60 TL halen daha bir su götürür tarafı var arkadaşlar. Yani buradaki bizim diğer parselimize 6'ya 3, diğeri de kaç idi? Bunu da tekrar koyalım buraya. 106'ya 62. Bu parselleri birbiriyle kıyasladığımızda buranın metrekaresi 60 TL para istenmiş.
140 lira buraya, 120 lira da buraya istenmiş. Bu parsel buna nazaran daha iyi bir konumda, daha iyi bir lokasyonda, daha az bir eğimi var. Yerleşkeye ilk ulaşan yer. Hepsi orman sınırında, hepsinin kısmen manzarası var. Yani manzara boyutunda da baktığımız zaman hepsi manzarayı görüyor. Şehir manzarası da alabilir. Dağ, orman, açık arazi manzarası alabilir. Şurada Ilıcabaşı köyüne de en yakın lokasyonda dediğimiz gibi bu parsel var diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi sahibinden.com'dan araştırmamıza biraz daha devam edelim. Şu bölgeleri çok fazla kıstasa almıyorum. Buralar daha aşağı yerlerde ama bir fiyat kontrolü yapalım. Metrekarelerine kaç lira istemişler? 300 lira, yüksek bir rakam. 700 lira, biraz uçmuşlar gibi. 1,9 milyon demiş. 223 lira. Normal yukarılar 100 lira ediyorsa buraların o paralar etmesi. Bakalım burada köy yerleşkesine yakın olduğu için sanırım böyle bir 1.000 lira metrekare fiyat istemişler. Evet, çok bunlara da uğraşmaya gerek yok. Bizim bölgemizde karar bize kaldı arkadaşlar. Emsali az bulunur bir yer. Ben burada değerlemeyi vatandaşa şu şekilde yapacağım. Diyeceğim ki o bölgede mesela bu 120 lira metrekaresi dediği yerde buralar az satılan yerlerdir arkadaşlar. Yani herkesin tercih edebileceği kırsal bir alan, dağlık bir alan, işi olmayanın çok fazla gidip buralarda işte ekim dikimdi, bahçeydi vesaire de çok kolay kolay uğraşmayacakları yerler. Zaten köylü de bu zamana kadar oraları değerlendirmemiş, öyle görünüyor. Buradan baktığımız zaman şöyle daha net yaklaşabiliyoruz. Arazinin içinde herhangi bir ekim dikim faaliyeti yok. Gördüğünüz gibi bütün araziler hemen hemen aynı pozisyonda. Hatta burada ormanlaşıyor yani bu arazi. Onu da söyleyebiliriz. Bu durumda burasını 100 lira gibi emsal görmüş olsam aslında istenen metrekare fiyat 40 lira. Lira çok yüksek değil. Yani bu parselin değerlemesiyle alakalı söylenecek kelime şu. İstenen rakam yüksek değil. Alabiliyorsanız biraz daha aşağıya alın. Ama hızlı satış gerçekleşmesi mümkün değil. Eğer burada bir alacak kurtarma söz konusuysa metrekaresi 40 liradan almanızda bir beis yok. Fakat para bağlayacaksanız, nakit olarak alacaksanız da buraya 500 lira teklif götürün denebilir. Yani 17 bin metrekareye 500 lira dediğimizde de yaklaşık 33-35 liraya gelir. Bu da o yerin bir noktada hakkıdır, ederidir. Bugün olmazsa ilerleyen zamanda bir şekilde kullanılır. Hangi amaçla alınır arkadaşlar burası? Hani kullanım amacı çok fazla güdülmez burada. Belki ağaç dikmek suretiyle burada bir dikili tarım yapılabilir mi? Yapılabilir. Veyahut da o bölgede sadece dikili tarım amacıyla kullanılabilecek bir yer diyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi düzenli bir dikili tarım yapılıyor. Şu katmanlar aslında arkadaşlar hepsi Gedde Gedde. Google'dan da bakabiliriz. Bunlar işte dikili tarım yaparken ağaçların görüyorsunuz arazinin eğimi çok e, dik arkadaşlar. Yani gidip para bağlama noktasında çok tercih edilecek bir yer değil. Alacak kurtarma olabilir. Bir gayrimenkul takasında iyi bir fiyat verilmiştir. O takasa içinde dahil edelim. Yani ne olacak o da karımıza orada dursun, bu ticaret olsun mantığıyla bakılırsa daha çok alınabilecek bir yer. O minvalde düşünerek alım amacımız, alım şeklimizi belirledikten sonra burayla ilgili bu şekilde bir yorum yapabiliriz. Vatandaşa söyleyeceğimiz dediğimiz gibi alabildiğiniz kadar daha düşük fiyata alın. Hızlı satılmaz. Herkesin tercih edeceği bir yer değil. Böyle bir yere arkadaşlar 10 kişiye teklif etseniz bunun bir ya da iki tanesi bu araziye bakmaya gider. Yani arazinin eğimli olduğunu söylemeden götürürseniz de birçoğu zaten bu dağların yamaçların içerisine girdiğinde daha yerine gitmeden dön diyecektir. O yüzden hani boş yere bu kadar mesafe götürülüp gösterilme zahmetine katlanılmadan önce arazi eğimli, dik yamaç ama piyasa fiyatlarına göre yarı fiyatında fırsat cazip bir görmek istersen götürelim denebilir. Aksi takdirde sıkıntı ve sorun olabilir. Bu parseli değerledik. Şimdi diğerine geçelim. Biz bu parseli alabildiğin kadar düşük al. 500 bin TL teklif et. Parayla alıyorsan alma alternatifine bak. Satışı yavaş olur. Dikili tarım haricinde kullanım zor. Zor satılır.
diye belirtebiliriz. Şimdi Bursa Mustafa Kemal Paşa Köse Horoz. Bu arada şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bakın burada metrekaresi 100 lira civarında fiyat verilmişti. Biz bu 100 liralık fiyatları nerede kıstaslayabiliriz arkadaşlar? Bu dağ yamacı olmayan yerde mesela. Şu tarzda emsal bir yer varsa ben metrekaresi 100 lira fiyat verebilirdim. Yani bunun gibi bir yer gelmiş olsaydı burası metrekaresi 100 liraya kadar alınabilir diyebilirdim. Onu da belirtmiş olalım. Bize de zaten vermiş olduğu 100 lira, 125 lira ortalama fiyatta normal. Bu şartlar altında eğer arazimin eğimi çok yüksek olmasaydı ben buraya metrekaresi 100 liradır diyebilecektim. Şimdi Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya gidelim arkadaşlar. Bakalım orada bize ne verecek? Bursa Mustafa Kemal Paşa Köse Horoz 109'a 173. Vasfı tarla arkadaşlar yine aynı şekilde yamaç bir arazi geldi karşımıza sanki. Evet, yine ortalama bir değer verdi bize. 113 ile 138 arasında. Metrekaresi 135 liraya yer varmış. 2124 liraya yer varmış. 120 liraya yerler varmış. Ben bu arazinin yerine yine ne yapıyorum? Görmek için Bursa, Mustafa Kemal Paşa, Köse Horoz 109'a 173 civarı demiş. Biraz görünür kılalım. Beyaz da kalsın. İkili tarım yapılıyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Güzel bahçeleri var. Biraz uzaklaşalım. Köseros köyü burada. Güzel. Arazi eğim olarak çok fazla eğimli değil. Eğimini de hesaplayabiliriz yine. Bu kısım 147 metreymiş. 133 metre, 138 böyle yukarıdan aşağı geliyor. Yani en üst kesimle en alt kesimin arasında. Burası 147, burası 133 metre, 14 metreye 112 metrede 14 metre kot var arkadaşlar. %13 eğim. Çok afaki bir eğim değil arkadaşlar. Makul, mantıklı olabilir. Yani tercih edilebilir. Bakalım kadastro yolu var mı? Bir nevi kadastro yolu gibi görünüyor arkadaşlar ama bu durum sizi aldatmasın. Çünkü çok sık ağaçlı olan yerlerde buradaki durum için söyleyelim. Orman alanı olma ihtimali çok yüksek. Yani orman parseli henüz tescillenmemiş olabilir burada. Ondan dolayı çünkü kayıt bulamıyor. Muhtemelen orman parseli olabilir burası. O yüzden bunun kadastro yolu olup olmadığını öğrenmenin en güzel yolu kadastro müdürlüğüne gidip burayı sormak. Ben bir de karşımıza bazen dere yatakları da böyle içi çok yeşillikli olan yerler olursa arkadaşlar kadastro yolu değil dere yatakları da bu şekilde boşluk olarak görünür. Buralar kadastro yolu izlenimi verilebilir ama yeşillikleri gördüğünüz zaman da dere yatağı olabileceği de aklınıza gelsin. Dere yatakları kadastro yolu hükmünde değildir. Yani yapılaşma şartını sağlamaz. Artı bununla beraber dere yatağı olduğu için de belli bir yapılaşma sınırı vesaire bilmem neyi de verilebilir ilerleyen zaman içerisinde. Evet. Kadastro yolu olmadığına hükmediyorum burada. Çünkü bu muhtemelen orman alanına giriyor. Buradaki sahibinden.com'da bununla alakalı nelerimiz var diye ilanlarımıza bir bakalım. Arkadaşlar sahibinden.com'a yönelmemin sebebi şu. İnsanlarımız genelde bu siteyi tercih ediyorlar. İlanlarını buradan hızlı satış olduğunu düşündükleri için de buralara koyuyorlar. O yüzden buradan baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı emsal arsaları ya da tarlaları görebiliyoruz. Bakın Köse Horoz'da 2200 metrekare bir yer varmış. Metrekare fiyatı 116 liradan satış almış. 119'a da 50 parselmiş. Biz buna bakabiliriz. 119'a 50 parsel nereye geliyor? Çok da yakınmış. Yine bunun da kadastro yolu kontrolünü yapabilirim. Bunun da kadastro yolu yok arkadaşlar. Ortada kalıyor. Gördüğünüz gibi etrafında bir yolu yok. Arazi düz görünüyor. Yine kontrol edelim. Bakın geldi. Burası 166 metre, 167 metre, 1 metre kod farkı var. 156 metre, 155 metre. 10 metre bir kod farkı görünüyor. Kaç metrede 10 metre görünmüş arkadaşlar? 47 metrede 10 metre görünmüş. Tabi mesafe daraldığı için eğimde çoğalmış oluyor arkadaşlar. Burada %20 bir eğim görülüyor arkadaşlar. Buranın eğimi daha az çıkmıştı. Fotomuz 147 metreydi. 133 metreye iniyordu. Yani 14 metre bir kod farkı var. Fakat mesafesi uzundu.
Bakalım ona hemen. Mesafesi 113 metrede 14 metreydi. %12 bir eğim vardı. Burada ise 7 metrede 11 metre pot farkı var. Yani burada %21 eğimimiz var. Dolayısıyla bunun eğimi daha fazla. İç yapılaşması hemen hemen aynı. Birisi 10 dönüm civarında bir yerde. 10.700 metre, öbürü 2000 metreydi. Bu iki parselin kıyaslamasını yaparken küçük metrekareli yerler bir tık daha pahalı olur arkadaşlar. Onun üzerinde olaya yaklaşabiliriz. Burası 116 lira ise metrekaresi. Ben buradaki diğer parselime, yani bu parselime şunu söyleyebilirim. Bu 116 liraysa bu da 100 lira civarlarında eder diyebilirim. Bu küçük metrekare olmasından dolayı bir tık daha fiyatı yüksek olabilir. Ama bunun eğimi daha fazla, bizim eğimimiz daha az. İkisi de bahçe bölgesinde birbirine çok yakın lokasyonda. Bir emsal örnek olabilir. Yine benzer şekilde Köseoroz'da başka yerler var mıymış, oralara bir bakalım. Bakın metrekaresi 65 liraya bir yer yakaladık. Bu parsele biz bir girelim. Köseoroz'da 117'ye 34 parsel. Bunun durumuna bir bakalım. 8500 metrekare bir yer. İndirelim. Görünürlüğünü artıralım. Evet, bu da bir önceki parselimiz gibi biraz sanki dağın yamacı gibi arkadaşlar. Dikkat ederseniz orada yarı fiyat vermiştik. Bu kadar çok eğimin olduğu yerlerde. Eğime bakarsak 228, 27, 26 buralarda çok bir kod farkı yok. Ama buradan buraya kadar 7-8 metre. Burada 230 metre kod, 229 metre. Bu kısımda 237 metre. Sanki arazi şu şekilde eğimini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuralar daha yüksek. 258 metre, 227 metre. Biz eğimini buradan alırsak daha sağlıklı olacak. 257'ye 226 bölü 170 metre. 31 metre kod farkı varmış. 170 metre. %18 eğimi var arkadaşlar. Yani bu arazide %18 eğim yaptığımızda ne olmuş oldu? Metrekaresi 65 lira. Metrekaresi 116 lira. Bize gelen metrekare fiyatı bu arazinin 700 bin TL'ydi arkadaşlar. İlk görselimizden hatırlayın. Her ikisine de 700 bin lira fiyat verilmiş. Bu arazimiz kaç dönümdü? 10.700'dü. Yani 70 lira civarında bir fiyat verilmiş. Şimdi buraya baktığımız zaman da metrekaresi 65 lira fiyatta olan arsa olduğunu görüyoruz. Eğimimiz de bunlara nazaran daha iyi. Yani çok yüksek bir fiyat benden istenmemiş. Aslında makul bir fiyat diyebiliriz. Bu tarlaya 65 lira isteniyorsa bizim yerimizin de yine 65-70 liraya geliyor. 710.700'e böldüğümüzde arkadaşlar 60 lira civarlarına gelir. Hemen bölelim. 700 bölü 10.700 dediğimizde evet 65 liraya geliyor. Çok yüksek bir fiyat istenmemiş. Aslında ederinde bir rakam. Buraya da 100 lira isteniyorsa oranın eğimi daha fazlaydı. Küçük metrekare olduğu için yüksek fiyat istenebilir ama her ikisi de yola mesafesi aynı. Buna 100 lira isteniyorsa buna 65 lira istenmesi çok mantıklı. Buradaki zaten yer dağ başı buna nazaran. Buraya 65 deniyorsa burası hadi bunu 50'ye verdiğini varsayalım. O zaman yine bizim aradaki bu yerimizin üstünlüğü, hani yola yakın olması, dikili arazilerin içerisinde yakın olması, daha çok buraya nazaran kullanılabilir olması gibi ve köy yerleşkesine yakınlık da burada bir etken olarak karşımıza çıkacak. Bunların fiyata etkisi arkadaşlar burası buraya nazaran daha üstün olduğunu gösterir. Burası 65 lira civarında ediyorsa bizim yerimize de istenen 65 lira çok yüksek bir rakam değil. Ancak müşterimize şunu diyebiliriz. Eğimi iyi, yerleşkeye yakın dikili tarım arazilerinin içerisinde ancak çok hızlı bir satış olabilir mi? Bölgenin ihtiyacına bağlı olarak bu durum değişir. Makul mü alınabilir mi arkadaşlar? Sanki bir önceki yeri almaktansa burayı almak biraz daha cazip. Öbürüne göre satış hızı daha fazla olur. Eğimi daha az, daha kullanılabilir bir nitelikte. Kişisel amaçlı işte buraya da müşteri götürüp getirme noktasında da gittiğimizde en azından arazideki bu bölgenin yapılaşma şeklini görülmesi buradaki insanların da benzer nitelikte bir yapılaşma yapabileceğini görmesi açısından da bir artı avantaj diyebiliriz. Evet, bu tarlanın değerlemesi de böyle. Yine bakmak istersek benzer nitelikteki yerlere bakabiliriz. Bakın 92 lira diyor metrekare fiyatına. Bunun daha da parseline bakalım. 112'ye 4. Aslında 3 aşağı 5 yukarı fikir oluştu. Köse horoz değil sanırım burası. Yenice'ymiş. Köy değiştiğinde arkadaşlar kriterler de değişir. Evet. İndirelim.
Niye kıstas alıyoruz arkadaşlar? Aslında başka bir köye giriyor ama bizim arazi yapılaşmamıza daha yakın. Bence burası baktığımızda şuradaki dikili tarım arazilerin içerisinde olan yerimize nazaran bir tık daha aşağı değerde diyebilirim. Yine eğimi görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen hesaplayabiliriz bunun eğimini de. Şurası 230 metre, burası 226 metre. Şöyle bakalım. 227, 223, 24, 226, 234, 232. Yani çok bir eğim yok gibi arkadaşlar. 227 en düşük lokasyonu. Şu ortası 228, 230. 168 metrede 227 ile 230 yani 3 metre aslında düz bir arazi diyebiliriz arkadaşlar. Yani çok düşük bir eğimi var. Buraya düz bir arazi diyebiliriz. Bunun metrekare satış fiyatı da kaç liraymış? 92 lira. Kadastro parsel durumunu da kontrol edebilirim ben bu arazimin. Bakayım. Büyük ihtimal bunun da yok. Evet, kadastro yolu yok. Bütün baktığımız parsellerin hiçbirinin kadastro yolu yok arkadaşlar. Burada da muhtemelen yoktur kadastro yolu. Dolayısıyla benden istenen 65 lira rakam buraya makul arkadaşlar. Yine önerim şu olur. Bir tık daha aşağı alabiliyorsan al. Öbür önerilen tarlayı alacağına bu tarlayı al. Daha mantıklı, daha sağlıklı olur diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu tarla değerlemesi videomuzu da burada bitiriyoruz. Tarla değerlemesi yaparken elimizdeki kriterlere göre, kıstaslara göre nasıl bir değerleme yapıldığına da bir örnek olarak bu videomuzu çekmiş olduk. Siz de bu konuda danışmanlık almak isterseniz veyahut da bu konuyu kendiniz yapmak isterseniz arsa eğitimlerimize katılabilir. Danışmanlık için benimle irtibata geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.